100 gemiden oluşan Osmanlı donanması 28 Temmuz 1480'de Otranto limanına doğru yola çıkar. İtalyan ordusu tüm gücüyle saldırmaya devam ederken Osmanlı askerleri her saldırıyı püskürtmeyi başardı. Efsaneler ve Tarih kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fatih Sultan Mehmet'in İtalya seferini ve dönemin siyasi durumunu inceleyeceğiz. Eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse bir sonraki videomuzda İstanbul'un fethini konu alacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. İstanbul'un fethinden sonra Sultan II. Mehmet, Arnavutluğu fethetmek amacıyla birçok Akıncı birliği gönderdi. Akıncılar, Dalmaçya kıyılarını geçip, akınlarını yoğunlaştırdıkça Adriyatik Denizi'nin karşı yakasında İtalya'da korku baş gösterdi. Osmanlılar karşıda yangın çıkardıkça Venedik San Marco Kilisesi alarm çanlarını çalıyordu. Akıncılar 1477'de İtalya'nın kuzeydoğusundaki Friuli'ye gelerek bazı yerleşim birimlerini yağmaladılar. Fakat ertesi sene büyük kuvvetlerle gelen başıbozuklar ülkede büyük bir paniğe neden oldu. Bunun üzerine Venedikliler 1479'da Osmanlı-Venedik Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Osmanlı tehlikesini atlatan Venedik Cumhuriyeti, Katolik Ferdinand adıyla ün yapmış İspanya kralıyla da savaşıyordu. Napoli kralı Ferdinand da bu savaşta İspanya'yı destekliyordu. Napoli'ye sorun çıkarmak isteyen Venedik, İstanbul'a Sebastiano Gritti adında bir elçi yollar. Elçi, Puglia ve Calabria'nın büyük şehirlerinin Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olarak Yunanlılar tarafından kurulmuş olması dolayısıyla Mora ve Bizans fatihinin bu bölgeleri kendi malı olarak isteme hakkı olduğuna Sultan II. Mehmet'i ikna eder. Böylece Osmanlı Devleti'nin Puglia ve Calabria üzerinde hak iddia etmesi Napoli Krallığı'nın Osmanlı ile var olan ittifak anlaşmasını bozmuş olur. Sonrasında Sultan Mehmet, Gedikahmet Paşa'ya donanmasını Arnavutluk sahilinden Avlonya limanına götürmesini ve oradan asker alarak Puglia kıyılarına çıkmasını emreder. 100 gemiden oluşan Osmanlı donanması 28 Temmuz 1480'de Otranto limanına doğru yola çıkar. Osmanlı donanması 100 parçalık büyük bir filo ile Akdeniz'e doğru yola çıkar. Bu filonun komutası deneyimli Osmanlı denizcisi ve kaptanı deryası olan Gedikahmet Paşa'ya verildi. Gedikahmet Paşa'nın kuvvetleri yaklaşık 18.000 askerle İtalya'nın güney kıyısına yanaştı ve Otranto limanına çıkartma yapmaya başladı. Kuşatmanın ilk günlerinde kuşatma hazırlıklarına önem veren Osmanlı ordusu sahile iner inmez ilk olarak çevredeki küçük direniş unsurlarını etkisiz hale getirdi. Gedikahmet Paşa kıyı boyunca savunma hattını kurarak askerlerin güvenli bir şekilde karaya çıkmasını sağladı. Otranto Kalesi'ni çevrelemek için bir kuşatma düzeni planladı. Toplar limana çıkarıldı ve kuşatma için uygun pozisyonlara yerleştirildi. Aynı zamanda limanı kapatan savaş gemileri de topçu atışıyla destek vereceklerdi. Sonraki birkaç gün boyunca Osmanlı kuvvetleri kaleye yaklaşmak ve savunma hattını yıpratmak için keşif faaliyetlerine ve hazırlıklarına başladı. Gedikahmet Paşa, topçu birliklerini surların en zayıf noktalarına doğru konuşlandırdı. Osmanlı topçuları surları yarmak amacıyla yoğun bir bombardımana başladı. Otranto'nun savunmasında yer alan İtalyan askerleri Osmanlı ordusunun gücüne karşılık vermekte zorlanıyordu. Bu kuşatmanın Avrupa'da ne kadar büyük bir korkuya ve Osmanlı'nın ne kadar güçlü göründüğüne vurgu yapacak olursak, 2013 yılında çekilen Da Vinci'nin Şeytanları dizisinin büyük bölümü bu savaşı konu almaktadır. Hatta korku öyle bir boyuttadır ki Osmanlı'nın bu küçük şehre yolladığı az sayıda asker abartılarak anlatılmış, yer yer Osmanlı'nın tanklarla hücum ettiği gibi komik sahneler bile bu büyük korkuyu anlatmaktadır. İzlemek isteyenler için dizinin tam adını ve yayınlandığı platformları yorumlara bırakacağım. Konumuza dönecek olursak, top atışlarının etkisiyle Otranto surlarında gedikler açılmaya başladığında Gedikahmet Paşa piyadeleri bu açıklardan içeri göndererek surları aşma girişiminde bulundu.
Osmanlı askerleri surları ele geçirme çabasına girişmişti. Ancak içerideki dar sokaklarda yüksek bir direnişle karşılaştılar. Bu sırada surların iç kesimlerine ilerleyen Osmanlı birlikleri ev ev çatışmak zorunda kaldı. Savaşın ilerleyen günlerinde Otranto halkı Osmanlı kuvvetlerinin hızla ilerlemesi karşısında paniğe kapıldı. Gedik Ahmet Paşa topçulara surlara aralıksız ateş açma emri verdi ve Osmanlı birlikleri geceleri bile saldırılarını sürdürdü. Ard arda yapılan atışlarda surların bazı bölümleri tamamen çöktü ve iç kısma geniş bir geçiş sağladı. Gedik Ahmet Paşa Yeniçerileri öne sürerek hızlı bir zafer elde etmeye çalışıyordu. Kuşatmanın 10. gününe geldiğimizde Osmanlı birlikleri surların yıkılmasıyla birlikte şehrin içine tamamen girmeyi başardı. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu şehirde direniş gösteren son grupları da temizleyerek Otranto'nun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Şehir ele geçirildiğinde Otranto'nun savunmasında olan pek çok asker ve halk Osmanlı kuvvetlerine esir düştü. Bu esirlerin arasında pek çok İtalyan soyluları ve komutanları da bulunmaktaydı. Daha sonrasında esirler büyük fidyeler karşılığı serbest bırakıldı. Ancak bazı direnişçilerin şehrin kuşatmasından sonra idam edildiği yönünde söylentiler de mevcuttur. Hatta idam edilen bu esirler Katolik Kilisesi tarafından aziz olarak kabul edilip bölgedeki kiliselerde kendileri için ayinler yapılmıştır. Kuşatma sonrasına gelecek olursak, Otranto'nun fethedilmesinden sonra Gedik Ahmet Paşa Osmanlı hakimiyetini sağlamak için şehrin stratejik bölgelerine garnizonlar yerleştirdi. Otranto'nun ele geçirilmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı ve Osmanlı'nın Akdeniz'deki varlığını pekiştirdi. Ancak Sultan II. Mehmet 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybetti ve II. Beyazıt'ın Cem Sultan vakası meydana geldi. Cem Sultan ile mücadelesinde yeterli başarıyı gösterememesinden dolayı İtalya ve Arnavutluk'taki yönetim Gedik Ahmet Paşa'dan Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'ya verildi. Napoli kralı Osmanlı'nın dikkatini dağıtmak için Arnavut isyancıları destekledi. Daha sonra Arnavutluk'ta isyan çıktı ve Otranto, Avlonya, İstanbul arasındaki iletişim kesildi. Bu sırada Macar kralı sınır bölgelerinde çeşitli saldırılar düzenledi. Osmanlı iç karışıklıklarla mücadele ederken gelin Otranto Kalesi'nde bırakılan 8.000 askere ne olduğunu inceleyelim. 1481 yılının yaz aylarında İtalyanlar Napoli Prensi Alfonso'nun komutasında dev bir ordu ve donanmayla Otranto'nun surlarına dayandı. Katolik Kilisesi'nin de desteğiyle gelen bu ordunun tek bir amacı vardı: Osmanlıları İtalya topraklarından söküp atmak. İtalyan askerleri kaleyi kuşatırken Osmanlı askerlerine teslim olmaları için elçiler gönderdi. Ancak askerler teslim olmayı reddettiler. Kuşatma günlerce, haftalarca sürdü. Osmanlı askerleri sınırlı erzak ve mühimmatla devasa bir düşman ordusuna karşı surların üzerinde yiğitçe savaştı. İtalyanlar kaleye tırmanmaya çalıştıkça Osmanlı okçuları yağmur gibi ok yağdırıyor, surlardan kaynar yağ döküyordu. Surların dibine yanaşan kuşatma kuleleri ateşe veriliyor, Osmanlı Leventleri canlarını siper ederek surları savunuyordu. İtalyan ordusu tüm gücüyle saldırmaya devam ederken Osmanlı askerleri her saldırıyı püskürtmeyi başardı. Kılıç ve mızrakların çarpışması Otranto'nun taş sokaklarında yankılanıyordu. Açlık ve susuzluk Osmanlı askerlerinin zayıflamasına neden olmuştu. Ancak bu durum onların iradesini kırmadı. Düşman askerlerinin sayısı ne kadar fazla olursa olsun Yeniçeriler bir adım bile geri çekilmedi. Kuşatma, askerlerin dayanabileceği son sınıra ulaştığında bile askerler geri çekilmeyi veya teslim olmayı düşünmediler. 10 günde alınan Otranto Kalesi 6 aydır kuşatma altındaydı ve askerler asla teslim olmayı düşünmemişti. Osmanlı ordusunun Otranto'daki bu kahramanca direnişi düşmanlarında dahi hayranlık uyandırdı. Napoli Prensi Alfonso bu yiğitlerin cesaretine saygı duyduğunu dile getirerek teslim olan az sayıdaki Osmanlı askerini affetti. Esir alınan 2050 askerden 500'ünün Napoli kralının yanında başka savaşlarda da yer aldığı rivayet ediliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.